Kendinize adadığınız çalışma, insanlara duyduğunuz sevgiyi zayıflatıyor ve basit zevklerden aldığınız tadı yok ediyorsa, o çalışma kesinlikle ahlaka aykırıdır ya da insan aklına uygun değildir. Her yerde saadet görüyorum. Bir tek ben, kesin ve değiştirilmez bir şekilde saadetten men ediliyorum. İyilik ve hayırseverlik duygularıyla doluydum. Acılar beni bir canavar yaptı. Beni mutlu kıl, yeniden doğru yola gireyim. Videoma bu sözlerle başlamak istedim. Bu sözler sevgili Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli eserinden yapmış olduğum iki alıntıydı. Gerçekten müthiş bir eser. Mutlaka okumak gerekiyor. Özellikle bilim kurgu severlerin, işte felsefi bir şeyler okumak isteyenlerin, biraz da gotik tarafa doğru eğilmek isteyenlerin mutlaka bakması gereken bir kitap. E, Öncelikle biraz o döneme gidelim. Çünkü Mary Shelley bu kitabı 19 yaşında yazmış. O genç yaşta bu kadar donanıma sahip olması ve bu kadar ışık tutması gerçekten büyüleyici. Baktığımızda şöyle bir şey var. O dönemde hangi dönemden bahsediyoruz? Öncelikle ona bir değinelim. Aydınlanma döneminde ne vardı? İnsanlar evreni araştırmaya başlamıştı. Bilinmeyene olan bir açlık vardı. Coğrafi keşifler söz konusuydu. Teknolojik buluşlar, sanayileşme, bütün bunların hepsi insanı sürekli daha fazla bilgiye, daha fazla öğrenmeye itti. Bu insanın da sürekli bir anlam arayışından ziyade önce bir evreni keşfetme, daha fazla nasıl ölümsüzleşmek nasıl mümkün olabilir gibi soruları sormasına sebep olmuştu. İşte bu dünyayı keşfetme arzusuyla tutuşan insanların, hatta birçok zengin, varlıklı aileler çocuklarını Avrupa'da farklı ülkelere gönderdi. Sırf bu coğrafi keşiflerin yapılması için ve eğitimlerine farklı bir bakış açısı sunabilmeleri için. Bunlar gerçekten çok önemli. Bir de en önemli bulgu neydi o zamanlar? Elektriğin bulunması. Elektriğin bulunmasıyla birlikte ilginç deneyler de söz konusu oldu. Mesela ölmüş hayvanların uzuvlarının elektrik akımıyla hareket ettirilmesi. Bu müthiş büyüleyici ve hayret verici bir buluştu insanlar için. Acaba dedi bazı bilimle uğraşan bilim adamları mı desek, bilim adamlarına yaklaşmaya çalışan insanlar mı desek ya da çok fazla böyle Tanrı'yı oynamaya çalışan insanlar mı desek bilemedim. Bu insanlar acaba ölmüş bir yani insana, hayvana can verebilir miyiz fikri doğdu. Ve bu fikirden hareketle de Frankenstein eserini okumuş olduk. Gerçekten çok etkileyici baktığımızda bir canavar hikayesi gibi geliyor ama aslında asıl canavar kim onu sormak gerekiyor. Bence bu kitabı okuduktan sonra asıl canavarın insanlar ya da şefkat taşımayan, merhamet sahibi olmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Çünkü insanoğlu sınır tanımadan yenilik peşine düşünce ve bulduğu yeniliklerle de oradan oraya savrulunca biraz sınırı aşabiliyor. Burada ben yine kendimi şöyle rahatlatıyorum. Aslında denge çok önemli. Ne ifrat ne tefrit. Her şeyin fazlası zarar, aynı zamanda azı da zarar tabii ki. Dengeyi bulamadığı için bu şekilde bir sonuçla karşılaşıyor. Tekrar kitaba dönecek olursak, özellikle gotik olduğunu söylemiştim. Buradaki en gotik şey bence bir canavara insani bir şey, bir duygu aratmak. Nedir bu? İşte bağlanma, aidiyet duygusu, sevgi, şefkat arayışı, yardımseverlik, bütün bu duyguları arayan canavarımız, yaratığımız aslında hüsrana uğruyor, zulme uğruyor. Yani yardım ediyor fakat yardımlarının karşılığını alamıyor. Kendisini anlamaya çalışıyor ilk başta zaten. Kendisini tanımaya çalışıyor. Fakat bütün bunların sonunda yani tam ters köşe oluyor gerçekten. İnsanlar ondan korkuyorlar. Görünüşü çünkü çok korkunç. Neden korkunç? Çünkü onu Doktor Frankenstein böyle kadavralardan bulmuş olduğu ceset parçalarıyla oluşturmuştu. Dolayısıyla müthiş derecede ürkütücü bir yaratık olarak dünyaya gelen ya da can bulan bu varlık, ismi yok çünkü bu varlığın, bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor, mücadele ediyor, tutunuyor. Bir şekilde yani ötekileşme de var. Yani yabancılaşmanın ya da ötekinin varoluş mücadelesi diyebiliriz kısaca. Kitap çok iyi yazılmış bir kitap. Aslında kitabın yazılış türüne de bakacak olursak çerçeve hikayelerden oluşuyor. Nasıl bir çerçeve hikaye söz konusu? Burada mesela kaptanın kız kardeşine yazmış olduğu mektuplar var ve Doktor Frankenstein ile karşılaşmasından sonra da
Yine ikinci çerçeve, üçüncü çerçeve açılıyor ve bütün çerçevelerin hepsi de ana hikâyeye aslında hizmet ediyor. Emm, Burada en önemli nokta bir de mektup roman olması. Yani çerçeve hikâye dedik, mektup roman dedik, bazı yerlerde şiir de var. Edebiyatın önemli türlerinin hepsini içinde barındırmış, gerçekten samimi, inandırıcı bir atmosfer kazandırmaya çalışmış. Örneğin, birçok doğa ve tabiat tasviri var. Bunları da çok başarılı yapmış. Zaten o an, romantizm akımı da, önemli olduğu için gerçekten o da, kendini gösteriyor yine eserde. Bunun yanında yine çok zekice hamleler de var. Mesela Goethe'nin Genç Werther'in acılarına vurgu var, göndermeler var. Kayıp Cennet'e göndermeler var. Aslında Mary Shelley burada, eee, bütün bilgisini harmanlayıp esere, yani, bir şekilde, eee, yani, eklemeye çalışmış ve ben bunların hepsini okudum, biliyorum. Aynı zamanda benim söylemek istediğim bir şey var demiş. Özellikle, bence modern çağ başkaldırı gibi algılayabiliriz bunu veya da bilgi ya da rasyonel akıl nereye kadar bize hizmet etmeli, biz ne kadar ona uymalıyız, nerede durmalıyız, insanoğlu nerede durmalı, duracağı yeri gerçekten biliyor mu? Bunu sorgulatmış, gerçekten bu soruya insanı sevk etmiş diyebiliriz. Bir de yine Promete vurgusu var. Aslında Tanrı'yı oynamanın ve hata yapmanın bir metafor olarak da görebiliriz bunu. Emm Gerçekten bir varlık oluşturuyorsun, yaratıyorsun demek istemiyorum ama oluşturuyorsun. Ama sen bu varlığı, kendin ürettiğin bu varlığı, bir şekilde bırakıp kaçıyorsun, korkuyorsun ondan, ürküyorsun. O an belki de kibir, ego, bir şekilde birtakım duygular devreye giriyor ve sen kaçıp gidiyorsun bundan. Emm, O da başıboş kalıyor. Düşünseniz yani Tanrı birini yaratıyor ve onu sonra ondan ürküyor ya da onu istemiyor, terk ediyor, bırakıyor, başıboş bırakıyor. Bu bence felaket bir şey. Çünkü, biz kullar bile başıboş bırakılmamış, varlıklarız çok şükür. Baktığımızda burada gerçekten, Doktor Frankenstein'in yani oluşturmuş olduğu bu ucube diyelim, yaratık diyelim, kendi deyimiyle ifrit diyebiliriz. Aslında haklı yani savaşında haklı, hak veriyoruz. Acı şeyler olsa da, intikam, arzusuyla yine tutuşsa da gerçekten ona hak vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü, bütün her şey hüsrana uğruyor. Bir de çok zeki bir yaratık baktığımızda. Çok çabuk, Fransızca öğreniyor, işte dilleri öğreniyor. İnsanlara bakarak, onları aynalayarak aslında, aynalama tekniğini kullanarak onlar gibi yaşamayı öğreniyor, hayatta kalmayı öğreniyor. Bunlar çok enteresan şeyler baktığımızda. Çünkü, yine bu kısır döngü, aynalama kısmını Doktor Frankenstein'la canavar arasında 2 kez görüyoruz bana göre. İlkinde canavar, yani yaratıcısının peşine düşüyor. Beni madem yarattın, hani, o zaman arkamda dur veya da bana en azından hiç olmazsa bana benzeyen birisini, bir eş olarak birisini yarat ki ben de yalnız kalmayayım ve insanoğlunu rahat bırakayım diyor. Böyle bir yani, diyalog da var aralarında. Çok enteresan bir şekilde gelişiyor bu diyalog ve orada da şu var aslında baktığımızda, düşünseniz dünyaya gelmişsiniz, yapayalnızsınız. Size benzeyen bir varlık, bir insan bile yok. Tek başınasınız ve herkes sizden kaçıyor, herkes koşuyor, gidiyor, ürküyor ve yapayalnızsınız. Bence bu bir insana ya da bir canlıya verilebilecek en büyük ceza. Orada da zaten bir yoldaş, bir eş, bir arkadaş, yani bir insan arayışı ya da bir yani dost arayışı çok önemli bir vurgu burada. İnsanların yalnız aslında yapamaması, insanın insana muhtaç olmasına da bir vurgu var. Buna baktığımızda bu da reddediliyor. Belki bu girişime tekrar, başlıyor, yapmaya çalışıyor ama sonra yine vazgeçiyor ve onu yaptığı şeyi de yok edip atıyor. Bu sefer tabii ki yaratık daha çok öfkeleniyor, kin duyuyor ve diyor ki, "Tamam, ben de senden intikamımı alacağım." Aslında bu öfke, kin, intikam, hırs hepsi yaşamış olduğu şeylerden, insanlardan öğrendiği duygulardan sonra gelişen bir şey yaratıkta. Burada baktığımızda dediğim gibi kısır döngü nasıl gerçekleşiyor? İlk başta canavar yaratıcısının peşine düşüyor. Onu bulup ondan intikam almaya çalışıyor. İşte erkek kardeşini öldürüyor. Ondan sonra Elizabeth'i öldürüyor falan derken en sonunda da Doktor Frankenstein artık pes ediyor ve bu sefer de canavarın peşine o düşüyor. Yani roman böyle başlıyor ve böyle bitiyor baktığımızda. Bu bir kısır döngü. Yani, demek ki o ona iyi davransaydı veya iyi örnek olsaydı o da, karşılıklı bir şekilde aynalamış olacaktı. Buradan da bunu çıkardım ben kendimce, nacizane.
Müthiş bir kitaptı. Dediğim gibi bir, insanı dünyaya getiriyorsak sonuna kadar onun yanında, arkasında olmalıyız. Elimizi üstünden çekmemeliyiz. Ben bunu anladım. Çok felsefi bir kitap olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi bilim kurgu, eee, öğeleri o kadar fazlaydı ki, mutlaka bilim kurgu severlerin de okuması gereken bir eser. Binlerce, yorum vardır bununla ilgili mutlaka ama ben de böyle kendi payıma düşenleri söylemek istedim açıkçası. Bir de Rousseau'nun yine bir cümlesiyle de aslında videomu sonlandırmak istiyorum. "Medeniyet insanı yozlaştırıyor, sakat bırakıyor." demiş kendisi. Burada biraz düşünmek lazım. Ne kadar medeniyet, ne kadar faydalanmalıyız? Evet, gelişmeliyiz. Evet, kendimizi geliştirmeliyiz ama bunun bir sınırı var mı? Bunların üzerine düşünmek gerekiyor. Dengeyi nasıl koruyacağız ya da dengemizi nasıl koruyacağız? Bu gibi noktaların üzerine yoğunlaşmak, bence hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.